Hünkârım, neden İncil istediniz? Yunus Emre şifreyi çözdü zannımca. Bu rakamlar İncil'de geçen bölüm ve ayet numaraları. Her ayetin 3. kelimesi de seçilen kelimeler. 2.18, 2. bölüm, 18. ayet. 1. ...12.35... 12. bölüm... ...35. ayet. Olu. Bir olu. Büyük bir sevgi gelecek gemiyle. Gelen mesaj bu Tahsin Paşa. Çözdük. Lakin hünkârım, ne gemisinin geleceği, nereye ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz lakin öğreneceğiz paşa. Aynı posta kutularına İngiltere'den posta göndereceğiz. Şu yazacak paşa. Saat 7'ye gelince büyük buluşma Kırık Kilise'de. Ajanlar bu mesajı sabah alacaklar. Emrin Londra'dan geldiğini sanacaklar. Buluşma yerine geldikleri vakit tepelerine bineceğiz. Ardından da bu çeteyle Fransız Posta ve Telgraf Şirketi arasındaki kirli ilişkiyi delillendireceğiz. İnşallah hünkârım, inşallah. Böylelikle Fransız şirketinin gelen postalarını da görme imkanımız olur. Parvus'un Bulgar topraklarında ne planladığını da oradan öğreneceğiz. Kanlı düğün, Türklerin Bulgarlara yaptığı zulmü, Abdülhamid'in zalimliklerini anlatıyor. Benim kalemimden çıkan bu oyunu izleyen hiçbir Bulgar, Müslüman öldürmeden asla evine gitmeyecek. 2000 kişilik Büyük Sofya Tiyatrosu'nda 500 kişi halka zulümlere son vermelerini fısıldayacak. Halk isyana teşvik edilecek. Osmanlı garnizonuna yürüyecekler. Payitahta kan kazanları kaynayacak. Hünkârım, Fehim Paşa bir kumarhaneye gitmiş. Öğrendiğine göre her hafta bu kumarhaneye heroin denen bu meleti getirirlermiş. Kumarhaneden de gençlere satılıyormuş. İlk teslimat ne zamanmış? 5 gün sonra. Çok geç. Daha hızlı olmalıyız. Fehim Paşa'nın dediklerine göre bu heroin tacirleri son derece tedbirli ve teşkilatlıymış. Nasıl ulaşacağımızı bilmiyoruz hünkârım. Ben biliyorum. Yarın saat 7'de Kırık Kilise'ye 7 adam gelecek. Bunlar Londra bağlantılı bir teşkilatın adamları. Muhtemel ki heroin tacirleri. Fehim Paşa sorsun. Bir gemi gelecekmiş. Ne zaman, nereye, nasıl? Her şeyi öğrensin. Emredersiniz. Bugün bahçede Seniha Sultan'la ne konuştuğumuzu sormayacak mısın? Niyetini söyledi. Öyle değil mi? Evet. Oğlu için uygun bir eş olacağını düşünüyor. Sen ne cevap verdin? Henüz bir cevap vermedim. Sabahattin iyi bir eş olabilir ancak senin için yeterli değil. Sen bir prensessin. Bir şehzadeyle izdivacın münasip olur. Yoksa gönlünde Sabahattin mi var? Sana daha önce söyledim abla. Gönlümde sadece ailem ve ülkemiz var. Kendimi burada tutsak gibi hissediyorum. Bu sarayda kapalı kalamam ben. Senin için en doğrusunu istediğimi biliyorsun değil mi?
Şehzade Abdülkadir yakışıklı bir genç. Zamanla birbirinizi seveceğinizi düşünüyorum. Hayır. Şehzadenin kalbi mühürlenmiş sanki. O ne beni sevebilir ne de bir başkasını. Şehzadenin gönlünü bir sevda kırmış. Sen sabır ve şefkatle onu iyileştirmeyi başarabilirsin. Şehzade benimle izdivacı asla istemeyecektir. Bugün bana olan bakışlarını görseydin ne demek istediğimi anlardın. Nefret ettiği birine bakıyor gibi baktı bana. Bidar Sultan bir ihtiyacınız olup olmadığını sormamı emretti. Teşekkür ederiz. Bir şeye ihtiyacımız yok. Akşam yemeğinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını da söylememi istediler. O mutluluk bize ait. Hünkârım, Fransız Posta ve Telgraf Teşkilatı'nı etraflıca araştırdım. Lakin aleni olarak usulsüz bir işleri yok. Ben de anlamıyorum. Bir Fransız şirketi Osmanlı'da büyük yatırımlar yapıyor. Posta merkezleri kuruyor. Kilometrelerce telgraf hattı döşüyor. Yani anlamıyorum. Ne istiyor bunlar? Buradan gitmemizi paşa. Onların istedikleri belli. Lakin bilmiyorlar. Neyi? Emir Celaleddin Karatay'ı. Selçuklu emiri. Selçuklu Devleti'nin son zamanları. Moğollar gelip kapıya dayanmış. Anadolu'da Türk'ün namı silinecek. Türklerin yeni bir devlet kurma ümidini bitirecekler. Emir Celaleddin Karatay'ın varlığından habersizler tabii. Habersizler. Devlet yıkılırken medrese inşa eden, yeni devletin kurulması için savaşan emiri unuttular. Lakin biz hatırlıyoruz. Namık Kemal, vatan takriben değil, katiyen bizimdir. Kalesinden posta puluna kadar diye boşuna dememiştir. Düşünün, düşmanlarımız Bulgar topraklarında bize karşı bir isyan tertip ediyorlar. Bizim topraklarımızda kurulan bir şirket bunun haberleşmesini sağlıyor. Milletimizden o posta teşkilatını kullananlar var. Devletimizi yıkmak için onlara para verenler var. Hadise son derece masum. Tebaamız pul parası veriyor. İsyana kalkışan eşkıyaya da kurşun oluyor bu paralar. Uyanık olmalıyız. Millet olarak, devlet olarak uyanık olmalıyız. Küffar her cepheden saldırıyor paşalar. Uyursa görecek rüyamız kalmaz. Biz rüyamızı uyanıkken görenlerdeniz. Rüyamız hünkârım. Bütün bir alem paşa. Bütün aleme gelecek adil bir nizam. Balkanlarda bazı düğünler kanla biter. Neden biliyor musun? Neden? Bulgarlar Türklerden, Türkler Bulgarlardan kız alırlar. Kimse bu düğünlere razı olmaz. Düğün gününe kadar iki tarafta gerilir. Ve içlerinden biri karşı aileden birini tartaklamaya başlar. Silahlar çekilir. Ortalık kan gölüne döner. Yani? Yani herkesi bu kanlı düğüne bekliyoruz. Kan mı tuttu? Nereye gidiyorsun? Bize akşamları teşkilatı ise
öğlenleri mesajlar gelir posta kutusuna. Dikkatli ol. Bütün devletin gözü o posta kutularında. Belin muazzam bir icadı. Asla yakalanmayız. Nasıl bir icat bu? En aşağıda 7 kişi var. Onların da altında adamlar var. Biz ise en yukarıdayız. Bize ayrı mesaj gelir. Sonra işimizi yaparız. Gelen mesaj ancak hepimiz bir araya geldiğimiz zaman ortaya çıkar. Hepimiz birbirimizle tamamlamalıyız ki anlamlı bir emir çıksın. O halde bizi asla yakalayamayacaklar. İşimiz belliydi zaten. Bizi buraya neden çağırdılar? Bu nasıl bir mesaj? Neden toplanmamızı istedi Londra? Londra değil sevgilim. Sahip Kıran Efendimiz istedi. Kaldır ellerini. Davrananı yakarım. Yarın saat 7'de Kırık Kilise'ye 7 adam gelecek. Bunlar Londra bağlantılı bir teşkilatın adamları. Muhtemel ki heroin tacirleri. Fehim Paşa sorsun. Bir gemi gelecekmiş. Ne zaman, nereye, nasıl? Her şeyi öğrensin. Beyler, beyler! Sakin. Burada silah patlarsa siz ölürsünüz. Arap, acıktım. Mecmuat Habib. Velayni ve ala rasi. Hünkârım. Hünkârım. Hünkârım, Apasya Prensesleri Efsun Hanım ve kardeşi Pakize Hanım. Huzurunuzda olmak büyük bir onur. Epeydir payitahttaymışsınız. Haberimiz olsaydı daha evvel ağırlamak isterdik sizi. Teşekkür ederiz. Lakin sizi meşgul etmek istemedik. Sizin için Fadıl Efendi'ye çok güzel Çerkes yemekleri yaptırdım. Biraz olsun memleket özleminizi giderir. Eksik olmayın sultanım. Abdülkadir Efendi yok mu? Yoklar hünkârım. Aç değilmiş. Peki, buyurun. Hünkâr babacığım, Buyurun sultanım. bugün abim Pakize ablayla bana kızdı. Şadiyeciğim, şikayet etmek doğru bir şey değildir. Belli ki Şadiye Sultanımız çok üzülmüş. Ne söylediler size? Biz Pakize ablayla piyano çalıyorduk. Abim içeri geldi ve piyanonun kapağını indirdi. Pakize ablaya da sen piyano öğretmeni değilsin dedi. Abiniz haklıydı sultanım. Ben öğretmen değilim. Sizi çok sevdiği için endişelendi. Piyano çalmayı en doğru şekilde öğrenmenizi istiyor. Peki, buyurun. Kızılcığım, misafirlerimize sorar mısın? Bu gemi hangi limana gelecek? Ne zaman gelecek ve ne getirecek? Siz de lütfedip cevap verir misiniz? Sualleri duydunuz baylar. Tekrara gerek var mı? Bizim gemiden de limandan da haberimiz yok. Keyfinize meze mi olacağız? Niçin? Niçin kızım, niçin? Meze falan dedi ya paşam. İştahımız kaçmasın diye.
Gördüğünüz gibi bizim adamlar biraz barbar, vahşi. İyisi mi ben sizinle muhatap olayım? Ama rica ediyorum suallerime cevap veriniz. Evet, siz nasıl bir teşkilatsınız sevgilim? Ha? Londra. Londra'dan mesajlar gelir. Posta kutularına. Her birimize tek kelime. Sonra ne yapmamız gerektiğini buluşunca öğreniriz. Ne konuşuyorsun lan? Aa, sen sadık olansın. Aferin sevgilim, aferin. Yalnız, yanlış yerde sadakat aptallıktır. Seni ayırdım. Evet, nasıl bir iş üstünesiniz? Lütfen, lütfen rica ediyorum. Birini daha öldürme külfetini üstümüzden al. Lütfen. Gemi. Gemi. Bir gemi gelecek. Afyon yüklü. Sadece anlamak için soruyorum. Afyon yüklü bir geminin payitahtı ne işi olabilir ki? Siz toz satmıyor musunuz? Ha? O işi başka bir çete yapıyor. Afyon Hindistan'dan geliyor. İngilizlerin Çin'e hakim olduğu vakitlerde Afyon savaşları vardı. Çinliler kendi ülkelerinden geçmesine izin vermiyor bu Afyon gemilerinin. O yüzden Afyon gemileri önce Süveyş kanalından geçiyor. Oradan batıya, Avrupa'ya. Ama bu kadar yüklü Afyon'u batıya, Avrupa'ya sokmak o kadar kolay olmuyor. O yüzden bir gümrükten geçmesi gerekiyor. Siz de malı payitahta sokup gümrük yoluyla tekrar Avrupa'ya götürüyorsunuz. Yani Afyon'u alan ilaç firmaları hukuki bir mal almış oluyorlar. Üstelik Osmanlı'da. Güzel teşkilat. Fatoş. Kızım, şu silahını indirir misin? Lütfen. Lütfen. Gördüğün gibi adam öldürmeye gerek yok. Öldürdüğünüz her adamımız için tek tek sallandırılacaksınız. Efendimize saygı göster. Fredo. Paşam. Senin fizik tahsilin vardı değil mi? 1. sınıf terk paşa. Fredo. Bu dal bunları daha ne kadar taşır? Paşam, yaptığım hesaplara göre 1 saat 37 dakika. Bu netliğini seviyorum. Kızıl, bu olan biteni Meyit Efendi'nin adamına ilet. O da muhatabına söylesin. Bu güzellikleri es geç yalnız. Emriniz olur paşam. Dilşat. Kızım benim. Bunu sana her kim yaptıysa onu bulacağım. Cezasını kendi ellerimle vereceğim. Selim Paşam. Selim Paşam, Selim Paşam. Buyurun. Selim Paşam. Mahmut Paşa hayırdır bir şey mi vardı? Elimde bir tepsi. Bol şerbetli, mis kokulu, çıtır çıtır baklava var. Birileri bunu hünkârımıza hediye olarak göndermiş. Hünkârımız da her zamanki gibi kabul etmemiş, geri çevirmiş. Bu baklava geri gider mi dedim. Hünkâr yemiyorsa sadrazam yer dedim. Sadrazam? Benim sadrazam olmamın şerefine artık karşılıklı 5'er tane, 10'ar tane, hatta 20'şer tane yeriz. Buyurun. Ben almayayım Mahmut. Ama neyi almıyorsunuz Allah aşkına? İçindeki fıstık darılır vallahi. Buyurun, buyurun. Oh, afiyet olsun. Mahmut Paşa, kutlama yapmak için biraz erken değil mi?
Yani hünkârımız kimi seçtiğini söylemedi henüz. Canım beni seçmeyecek de hünkârımız kimi sadrazam seçecek? Sizi mi? Selim Paşam, Allah aşkına. Ben de ne vakit yüreğimi daraltan, yolumu karartan bir dertle karşılaşsam, yüzümü semaya çeviririm. Derdimin kainattaki ederine bir de semadan bakmaya çalışırım. O vakit tüm dertler ehemmiyetini yitirir. Lakin sizin yüreğinizi daraltan dert, semanın büyüklüğünde bile ehemmiyetini yitirmemiş gibi. Benden beklediğiniz ilk vazife evlatlarıma karşı olan vazifemdi. Ve ben bu vazifeyi layıkıyla yapamadığım için müteessirim. Evlatlarımıza karşı vazifemiz müşterektir sultanım. Abdülkadir Efendi bu vakte kadar elimizi göğsümüzde bıraktı. Lakin sonunda inşallah muvaffak olacağız. İnşallah. Artık benim iyi sözümün de kötü sözümün de hiçbir hükmü yok. Ben ne yapacağımı şaşırdım hünkârım. Nasıl ki ben sizin yüzünüzün aydınlığında huzur buldum. Sesinizden ilham aldım. Abdülkadir de bir gün sizin gibi cesur bir Çerkes kızından feyz alacaktır inşallah. Bu da onun şifasıdır belki de. İnşallah. Benim sevgili, merhametli, yakışıklı pederim. Olmaz Sebahattin. Daha bir şey söylemedim ki pederim. Sen ne zaman bir mevzuya beni överek başlasan, illaki olmayacak bir şey isteyeceksindir. Olmaz Sebahattin. Mahmut, evvela dinlesene bir çocuğu. Bakalım ne diyecek? Ama ne yalan mı yani Selim? Mahmut. Aman tamam. İyi hadi söyle. Nedir bakalım? Yardımınıza ihtiyacım var pederim. Ablası Pakize'ye evlenme niyetimden bahsetmiştir. Ben de yarın hem cevabı duymak hem de teklifimi yinelemek istiyorum. Evet. 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 Evet evladım. Yani benden ne istiyorsun? Yani sana cesaret vermek için yanında mı durayım? Elini mi tutayım? Hayır ne istiyorsun onu anlayamadık ki Seniha. Para. Kafi. Para kafi pederim. Pakize'ye güzel bir mücevher almak istiyorum. Evladım, sen zaten kendin mücevhersin. Sen Sadrazam Mahmut Paşa'nın evladısın. Mücevheratsın. Daha ne? Mahmut, olur mu öyle şey? Oğlum sen çok güzel düşünmüşsün, aferin. Sağ ol. Neyi düşünmüş seni ama Allah aşkına boşuna masraf. Bak. Hem sende bir sürü mücevher var. Sebahattin, ben zamanında bu annene öyle mücevherler aldım ki... ...ne altınlar, ne zümrütler, ne pırlantalar aldım. Oho! O kullanmadıklarından bir tanesini Sebahattin'e verirsin. Hem çocuk mücevher seçme zahmetinden kurtulmuş olur. Asıl sen para verme zahmetinden kaçıyor olmayasın Mahmut Efendi. Ne alakası var? Hiç yakışıyor mu sana? Koskoca sadrazam oğlundan bir mücevher parası da esirgiyor. Olacak iş değil. Yani koskoca sadrazam. Hah. Bak o da doğru be Seniham. Şimdi koskoca sadrazam Mahmut Paşa. Ne yani evladından hediye mi esirgeyecek değil mi? Şöyle güzel bir hediye. Al gitsin be, al gitsin. Hünkârım Fehim Paşa adamları konuşturmuş. Gelen telgraflarla her şeyi kuruyorlarmış. Gemi meselesini öğrenebilmişler mi? Afyon yüklü bir gemi limana yanaşacakmış.
gümrüğe giriş çıkış yaptıktan sonra tekrar Avrupa'ya gidecekmiş. İşte beklediğimiz fırsat. Fehim Paşa'ya söyleyin, limanda tedbir alsın. Zaptiyelerle beraber gemi gümrüğe giriş çıkış yaptıktan sonra baskın verecekler. Gazetecileri de göndereceğiz. Emredersiniz hünkârım. Evladım, eksik olmasın. Maksadımız o Afyon yüklü gemiyi gelen telgraflarla ilişkilendirmek. Bu sebeple yakaladıkları adamların limanda olması mühim. Eğer o adamlar olmazsa deliller de kaybolur. Önce inanmak istemedim. Kabullenmek zor geldi. Lakin siz haklıydınız. Dilşat'ın intikamını aldığınız gün ben de sizin kadar mutlu olacağım. İnanın bütün kalbimle söylüyorum bunu. İnancınızı asla kaybetmeyin. Onun katilini bulacaksınız. Ben tetiği çeken eli değil, emri veren dili istiyorum Bay Herzl. Siz bana katili sarayda arayın dediğinizde itibar etmemiştim. Zamanla düşünmeye başladım. Artık eminim. Katili nerede arayacağımı çok iyi biliyorum. Lakin nasıl bulacağımı bilmiyorum. Gerçeği bulmak benim de vazifem. Elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Sizi yakında sadrazam olarak göreceğimden de eminim. Bay Herzl, sadrazamlık makamını bana layık gördüğünüz için size müteşekkirim. Lakin benim koltuk, makam merakım yoktur. Ben gerçeğin, adaletin peşindeyim. Kızınız için yapmanız gereken tek şey sadrazam olup gücü elinizde toplamak. Ancak o zaman hakikatleri meydana çıkarabilirsiniz. Gel. Hünkârım beni emretmişsiniz. Fransız Posta Kumpanyası'na girmek için hazırlanın. Hünkârım biz suçlarını mı yakaladık? Yakalayacağız paşa. Bize açmadıkları haberleşmelerde Afyon ticaretinin sırları var. Bu gece ortaya çıkacak. Delilleriyle beraber. Ardından Fransız kumpanyasına gireceğiz ve Parvus'un Bulgar topraklarında ne çevirdiğini anlayacağız. Bir taşla iki kuş. Paşa, Parvus Trakya'da büyük bir şey tertipliyor. Ve biz bu tertibi öğrenir öğrenmez harekete geçmeliyiz. Her dakika mühim. Zaptiyeler limanda Afyon yüklü bir gemi yakalayacak ve gazeteciler de orada olacaklar. Bu geminin gelişi ve gidişi Fransız Posta Teşkilatı üzerinden düzenlenmiş. Derhal Adliye Nazırımıza haber salın. Fransız Posta Şirketi'ne girmek için delilleri sıralasın ve baskın için her şey hazır olsun. Emredersiniz hünkârım. Rahatsız etmiyorum ya. Hatice, tabii ki hayır gel. Ne zamandır muhabbet etmiyorduk seninle. Ne güzel elbiseler. Kemalettin'le evlendiğimizde her gün farklı kıyafetler giymek istiyorum. Her gün beni farklı görsün. Hiç bıkmasın, sıkılmasın istiyorum. Ah Naime. İnsan sevdiğinden sıkılır mı hiç? Elbise. Bir kumaş parçası sadece. Oysa seven insan sevdiğinin gözlerinden alamaz kendini. Göz bebeklerinde kaybolur gider. Gözü ne elbise görür ne de başka bir şey. Hatice, öyle haklısın ki. İnşallah böyle anlattığın gibi biz de birbirimizi çok severiz.
Çok özlemişim seninle muhabbet etmeyi. Ben de öyle. Lakin yakında evlenip ayrılacaksın saraydan. O vakit yine ayrı düşeceğiz. Özleyeceğiz birbirimizi. O halde sen de sık sık gelirsin beni ziyarete. Aslında benim daha iyi bir fikrim var. Abdülkadir. Seninle mühim bir mevzu konuşmaya geldim. Ne olduğunu sormayacak mısın? Yine bana nasihat edeceksin. Ben de yine bildiğimi okumaya devam edeceğim. Dün gece babanla senin halini konuştuk. Bu defa kaç gün saray hapsi verdi babam bana. Abdülkadir. Firuze'nin senin gönlünde açtığı yaranın farkındayız. Ve sen her gün iyileşeceğine daha da kötüye gidiyorsun Abdülkadir. Lakin belki... Belki aklı başında şefkatli bir eşin olursa... Size göre düzelirim öyle mi? Sakin, iyi huylu bir eş. Senin ruhunda esen fırtınaları dindirebilir. Hayal edemeyeceğin kadar mutlu olabilirsin. Lütfen biraz düşün, hemen hayır deme. Düşünmeme gerek yok. Abdülkadir. Kabul ediyorum. Evleneceğim. Oğlum her şey çok güzel olacak. İnan bana her şey düzelecek. Bu kadar heyecanlandığınıza göre kafanızda bana uygun bir eş var sanırım. Evet var. Çok güzel ve çok yumuşak başlı bir kız. Kim olduğu mühim değil. Benim için artık bütün kadınlar aynı. Sıradan değil. Daha özel bir şey arıyorum ben. Gösterişli ve parlak değil. Aksine zarif ve sade. Lakin değeri bu gösterdiklerinizin hepsinden daha kıymetli olmalı. Buradaki her şeyden daha kıymetli. Tam aradığınız gibi bir parça var elimde. Bu nasıl? Bu çok güzel. Bunu alıyorum. Hay hay. Anneciğim. Naimeciğim. Seni bu kadar mutlu eden şey nedir? Yakında sarayda bir düğün daha olacak. Abdülkadir evlenmeyi kabul etti. İnanmıyorum. Asla razı gelmeyeceğini, tartışacağınızı düşünüyordum. Ben de öyle. Geriye sadece Efsun Hanım'la konuşmak kaldı. Ne zaman konuşacaksın peki? Yarın sabah kahveye davet edeceğim. İnşallah o da müsbet bir cevap verir. İnşallah. Asker, sen vazifene bakabilirsin. Hatice. Hünkârımız paşalık rütbelerimi geri verirken en kısa sürede düğünü de yapmak istediğini söyledi. Bil istedim. Biliyorum. Naime söyledi. Ben de size düğün hediyesi hazırlıyordum.
Siyah bir gül. Evinizin duvarına pek yakışacaktır. Siyah gül umudun ölümünü temsil eder. Aynı zamanda bir kişiye duyulan aşkın son bulduğunu. Naime ile evlenip saraydan ayrıldıktan sonra senin de acıların yavaş yavaş dinecektir. Lakin senin acın hiç dinmeyecek. Tıpkı bu siyah gül gibi. Ben de hep senin gözünün önünde olacağım. Daima kaybettiğin aşkını hatırlatacağım sana. Evlendikten sonra birbirimizi görmeyeceğiz. Hatice Sultan. Bittik biz. Bittik. Ne oldu? Gertrude'a da haber vermeliyim. Ne oldu dedim sana? İçi afyon dolu bir gemi yanaşacaktı limana. Osmanlı gümrüğünden geçirip Avrupa'daki ilaç şirketlerine satılacaktı. Şimdi ise bu işi yapacak teşkilatın adamları kayıp. Her yere haber saldık. Ama ne gelen var ne giden. Adamları bulamazsak bittik biz Parvus. Hayır. Yeni başlıyoruz. Bana haber ver. Acil payitahta gelmesini söyle. Kanlı düğün başlayacak. Bunu kaçırmasını istemiyorum. Limana gelecek olan gemi gümrükten geçecek. Sizin tedbir almanızı emrettiler. Zaptiyeler ve gazeteciler de orada olacaklar. Sahipkıran Efendimizin muradı nedir? Yakaladığınız 7 adamla gelen Afyon gemisi ilişkili. O 7 adam da Fransız Posta Teşkilatı üzerinden emirleri alıyormuş. Sonrasını sultanımız bilir. Bana söylenen bu. Yani yakaladığımız adamların orada olması gerekiyor. Hünkârımız böyle emretti. Fredo, keşke adamları öldürmeseydik. Paşam, şimdi ne yapacağız? Anlaşılan Sahipkıran Efendimizin başka bir tertibi vardı. Fehim Paşa adamları öldürmüş. İş iptal olabilir. Hünkârımıza söylemeliyiz. Şimdilik bir şey söylemeyeceğiz. Bu adamlar yıllardır hafiyelik yapıyorlar. Bir bildikleri vardır elbet. Gemiyi limana sokup tertibi ortaya çıkarmalıyız. Nasıl yapacağız? Fehim Paşa bir şeyler planlamıştır. İnşallah Mehmet Efendi, inşallah. Tahsin Paşa, Adliye Nazırı gerekli hazırlıklar yaptı mı? Yaptılar hünkâr. Adliye Nazırımız da o telgraf gönderilen ajanların limanda olmalarının deliller için şart olduğunu söylüyor. Bir aksilik olmaz inşallah. Parvus'un Bulgarlar üzerinden ne tertiplediğini öğrenmemiz için bu iş şart. 2000 kişi yarın akşam Sofya Tiyatrosu'nda olacak. Kanlı düğün oyununu izleyecekler. Abdülhamid ve Türkler aleyhine yazılmış nefret kusan kelimeler kardeşlerimizin intikam ateşini yakacak. Türkleri Sofya'dan payitahta kadar kovalayacaklar. Bu katliam ve isyan Rus silahları için büyük bir şeref olacaktır.